Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber şu an için alınabilecek hem uzun ömürlük açısından hem de kamera yönünde amiral gemisine yakın deneyime sahip en iyi telefonları birlikte inceleyeceğiz. Baktığımız zaman bu listede yine her zaman olduğu gibi çok fazla telefona yer vermedim. Tam olarak fiyatını kesinlikle hak ediyor dediğim, gönül rahatlığıyla önerdiğim telefonlar bu listede bulunuyor. Zaten kanalı takip ediyorsanız listelerimizde sadece fiyatlarının hakkını veren telefonlara yer verdiğimizi söyleyebilirim. Ve bu fiyat aralığında çok fazla seçenek var. İyi cihazları seçmekte gerçekten biraz daha zorlaşabiliyor. Açıklamalar ve yorumlar kısmında da cihazların güncel fiyatlarına ulaşabileceğiniz linkler de olacak. Oradan fiyatları kontrol edebilirsiniz. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bu liste genel olarak Samsung ve Xiaomi telefonlara ağırlıklı diyebilirim. Çünkü bu fiyat bandında gerçekten fiyat performans anlamında Samsung ve Xiaomi diğer markalardan bir kademe daha öne çıkıyor. Şimdi hiç uzatmadan listemizin ilk cihazıyla başlayalım. Listemizin ilk sırasında Snapdragon S20 FE'yi görüyoruz. Bu cihazla ilgili kanalda detaylı inceleme ve uzun kullanım testleri bulunuyor. Onları da kartlar kısmına tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak ekranla başlarsak Super AMOLED 6.5 inçlik 120 Hz tazeleme hızına sahip olan HDR destekli bir ekranı görüyoruz. Donanım kısmında da S20 FE'de Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. RAM tarafında da 6 ve 8 GB'lık depolama alanı olarak da 128 ve 256 GB'lık modellerinin olduğunu söyleyeyim. Donanımdan hızlıca kameraya geçersek ana kameramız ve ikinci kameramız 12 megapiksel değerinde oldukça başarılı kameralarla gelirken üçüncü kamerada da 8 megapiksel f2.4 diyaframlı bu fiyat bandında hiçbir cihazda görmediğimiz telefoto lensi bizlere sunulmuş. Bu lensle birlikte de 3x optik zoom yapma imkanını bizlere sağlıyor. Video çekim noktasında da arka kamerayla 4K 60 FPS'te OIS destekli güzel çekimler yapabiliyoruz. Android 14'e kadar güncelleme alacak S20 FE'de Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlörler de bulunuyor. Bunun yanında IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabilen S20 FE'nin alınabilecek en mantıklı cihazlardan diyebilirim. Şimdi listemizin ikinci sırasına geçersek performansı ve ekranı ile dikkat çeken Poco F4 Selefinden çok daha farklı bir tasarımla geliyor. Poco F3'e göre çok daha keskin hatlara sahip olduğunu, fiyatına göre gerçek anlamda başarılı bir cihaz. Poco F4 7.7 mm'lik kalınlığa ve 195 gramlık bir ağırlığa sahip. Oldukça küçük bir çentiğin yerleştirildiğini görebiliyoruz. Ekran kasa oranı olarak iyi bir seviyede olan Poco F4 6.67 inç boyutunda Full HD Plus ve 120 Hz tazeleme hızıyla gelirken arka tarafta üçlü kamera düzenini görürken ana kameramız 64 megapiksel OIS'i destekleyen fiyatına oranla en iyi lenslerden biri burada kullanılmış. Özellikle ana kamerayla aydınlık ortamlarda güzel kareler yakalayabiliyoruz. Baktığınız zaman yakın çekimlerde, detay çekimlerinde de kayıp söz konusu değil. Video tarafında 4K 60 FPS desteğimiz de bulunuyor. Titreşimsiz, profesyonele yakın düzeyde videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 20 megapiksellik bir kameramız bulunuyor. Full HD 30 FPS AIS destekli videolar çekebiliyoruz. Snapdragon 870'i görebiliyoruz. 7 nanometrelik bu işlemcimize 6 GB RAM ve 8 GB olarak iki farklı seçenek eşlik ediyor. Poco F4 4500 mAh'lik batarya ve 67 Watt'lık hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden de bu adaptör çıkıyor. MIUI 13 ve Android 12 ile gelen Poco F4 stereo hoparlörlere sahip olan Poco F4 Dolby Atmos desteğine de sahip. Tasarımsal açıdan Poco X4 GT'ye bir baktığımızda ilk izlenimde Realme 9 Pro'ya çok benzediğini söyleyebilirim. X4 GT 8.8 mm'lik kalınlığa ve 200 gramlık bir ağırlığa sahip. Ekran tarafına baktığımızda 6.6 inç Full HD Plus ve 407 ppi gibi oldukça iyi bir piksel yoğunluğuyla gelen IPS LCD bir panelle karşılaşıyoruz. Burada ekranımızın IPS olmasının yanı sıra 144 Hz tazeleme hızıyla beraber ekran deneyimi kesinlikle zirveye çıkıyor. Bu ekranın dokunma hassasiyetinin gayet iyi hissettirdiğini de söyleyebilirim. Bu cihazın en iddialı olduğu taraf donanım tarafı diyebiliriz. MediaTek Dimensity serisinden 8100 gibi çok performanslı bir işlemci önümüze çıkıyor. Bu işlemcimiz piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden diyebilirim. PUBG gibi oyunlar içinde bu telefon bence oldukça ideal. Batarya kısmında 5080 mAh batarya ve 67 Watt'lık hızlı şarj desteğini bünyesinde barındırıyor. Kamera tarafında da 64 megapiksel ana kameramız f1.9 diyaframla gelirken fotoğraf çekim kalitesi açısından ortalama seviyede. Poco X4 GT'de 4K 30 FPS ve 1080p 60 kare desteği bulunuyor. Genel olarak dengede tutulmuş durumda. Ön tarafta 16 megapiksel f2.0 diyaframlı Full HD 60 FPS videolar çekebilen bir kamerayı görüyoruz. En son teknolojileri
hoparlörleri de bünyesinde barındıran X4 GT'de stereo hoparlörlerde bulunuyor. Suya ve toza karşı da IP53 sertifikasıyla olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Exynos Yonga seti kullanmasına rağmen gerçekten iyi işler çıkarabilen S21 ile oldukça benzer olduğunu belirteyim. Gayet şık bir tasarımın önümüze çıktığını da söylemem gerekiyor. Ekran tarafına baktığımızda 6.4 inç Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı ile birlikte dinamik AMOLED bir panel önümüze çıkıyor ve ekranımızın desteklediği teknolojilerde de yok diyebilirim. Tam olarak bir amiral gemisi telefondan ne bekleyebilirsek bu ekran bize onu rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmına baktığımda da 12 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyafram değeriyle gelirken ikinci kameramız f2.2 ultra geniş açı, üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik telefoto kamerasına yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesi olarak hem gün ışığında hem de gece çekimlerinde güzel bir performans elde edebiliyoruz. Fotoğraflardaki detaylar, renk doygunluğu, her şey olması gerektiği gibi video tarafında da bu kamerayla 4K 60 FPS'te OIS desteğini de bize verebilirken genel kamera deneyimi açısından da OIS ile birlikte fiyatının en iyilerinden biri olduğunu belirteyim. Donanım kısmında da Exynos 2100 işlemcisi önümüze çıkıyor. Bu işlemci günlük kullanımda da bize gayet yüksek bir performans verirken oyunlarda da herhangi bir kasma donma sorunu yaşamıyoruz. Ancak ısınma noktasında biraz sıkıntılı bir işlemci olduğunu belirtmem gerekiyor. Telefonumuz muadillerine göre biraz daha fazla ısınıyor. 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteği S21 FE'ye konumlandırılmış. Hoparlör konusunda ise stereo hoparlörlere sahip olan cihazımızın ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusunun olduğunu söyleyeyim. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC desteğini görürken yazılım konusunda Android 11 ve One UI 4 arayüzü cihazımızda bulunuyor. Listemizdeki son cihazımıza baktığımızda iPhone 11'e yer verdim. iPhone 11'i seçmemdeki en büyük sebep kamera performansı ve donanım kısmı diyebilirim. Bu cihazda A13 Bionic Yonga'sı bulunurken 4 GB RAM de bu cihazımıza eşlik ediyor. Bu donanımla birlikte iPhone 11 bize her türlü kullanım senaryosunda halen bir amiral gemisi üst düzey cihazı aratmayacak derecede bir performans sağlıyor. Aynı şekilde kamera tarafında da arka kısımdaki ikili kamera sistemimizin gayet başarılı olduğunu da söylemem gerekiyor. 12 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyaframa sahipken gece modu özelliğiyle birlikte de her türlü koşulda iyi bir performansı bizlere sağlıyor. Ultra geniş açı kameranın da gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Bu kameralar aynı şekilde video tarafında da optik imaj sabitleyici ile beraber oldukça titreşimsiz sabit videolar çekmemizi sağlıyor. Batarya performansı olarak da iPhone 11 son yıllardaki en iyi iPhone'lardan biri diyebiliriz. Bir günümüzü rahatlıkla çıkartabilecek bir performansı bizlere sağlayabiliyor. iPhone 11'in detaylı bir değerlendirmesini de yapmıştık. Kanalda o videoyu da bulabilirsiniz. Dostlar, bu listede Galaxy A52s de olabilirdi ama batarya anlamında ve kamera yönünde daha iyi bir cihaz isteyenler için amiral gemisi alternatifi olarak Galaxy S20 FE benim daha başarılı bulduğum bir cihaz. Snapdragon 865 işlemcisi, 12 megapiksellik OIS'li ana kamerası 64 megapiksellik Galaxy A52s'in kamerasından daha iyi sonuçlar veriyor. Burada 4K 60 FPS'in olması da önemli bir avantaj. Fakat A52s'te oyun yönünde S20 FE'den daha başarılı diyebilirim. Ben genel bütünüyle değerlendirdiğimde S20 FE'yi bir adım daha önde görüyorum. Güncelleme desteği az kalmış olsa da yine uzun yıllar idare edecektir. Poco X4 GT'de listedeki telefonlar arasında en güçlü model diyebilirim. Özellikle oyunculara hitap eden bir telefon olduğu için de bu fiyatlara alınabilecek en mantıklı modellerin başında. Oyuncuysanız veya çok hızlı akıcı çalışan bir telefon istediğinizde X4 GT çok mantıklı. Buna ek olarak batarya tarafında da güçlü bir model. Bir gününüzü fazlasıyla çıkartıyor. S21 FE tarafına baktığımızda da kamera yönünde iPhone 11 ile beraber listenin en başarılı cihazı diyebilirim. Ekran kalitesiyle, hoparlörleriyle ve yazılımıyla da gözü kapalı bir şekilde önerebileceğim bir cihaz diyebilirim. S21 FE'nin Exynos 2100 işlemcisi günümüz içinde uzun vadeli kullanım olarak düşündüğümde rahatlıkla götürebilecek bir işlemciyken oyunlarda pek başarılı değil. Oyun harici kullanımlarda size hiçbir problem çıkartmıyor. Ama oyunla çok işiniz yoksa, benim gibi pek fazla oyun oynamıyorsanız bu telefon kesinlikle alınır. Poco F4'ün listede olmasının en büyük sebebi de OIS'li 64 megapiksellik kamerası ve buna ek olarak Snapdragon 870 gibi günlük kullanım açısından da oyunlarda da çok iyi performans veren bir işlemciyle birlikte geliyor. Ana kamera konusunda ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabilecek bir model ve güncel bir telefon olduğu için
içinde 3 yıllık güncelleme desteğinin olması da bu cihazın uzun ömürlü kullanım düşünenler için de avantajlı bir konuma gelmesini sağlıyor. Şimdi listemizin son sırasına ve bu listeyi alıp almamak konusunda çok tereddütte kaldığım iPhone 11'den bahsedeyim. Neden listeyi almakta kararsız kaldım? Çünkü günümüz şartlarında evet halen iş görebilen ve her anlamda da bizi memnun edebilen bir telefonken güncel telefonlarla kıyasladığımızda özellikle S22 gibi, S21 FE gibi cihazlarla ekran, tasarım ve kamera anlamında özellikle de S22 ile kıyasladığımda keskin bir şekilde geride kalıyor. iPhone 11 halen kullanılabilecek, aldığınız zaman da sizi üzmeyecek bir cihaz. iPhone 11 alacaksanız garantisi devam eden, tamir görmemiş ikinci el modellere bakmanızı öneririm. Bu saatten sonra sıfırına 15.000 TL gibi fiyatlar vermek hiç mantıklı gelmiyor. Ayrıca listeye alsam mı almasam mı diye düşündüğüm bir model daha var. O da SE 2022. SE 2022 ile iPhone 11 arasında da bayağı bir kaldım. Bu iki cihazın da karşılaştırması gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Sizin bu listede olması gerekiyordu dediğiniz bir telefon varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bunun haricinde yine sorularınız olursa yorumlarda buluşalım. Son olarak da bu listedeki favorime gelirsek S20 FE ve Poco X4 GT bu listedeki favori cihazlarımdan diyebilirim. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.